Merhaba arkadaşlar. Örgü atölyeme hoş geldiniz. Şimdi size bu patiğin yapılışını anlatacağım. Patiğin tabanında iki örgü tabanın arasına keçe taban yerleştirdim. Patiği yarn cinsiyle ördüm. Koton bir ip. Tabanda kullandığım bej rengin numarası 48. Yeşil rengin numarası da 52. 3,5 numara tığ ile ördüm. Bağcıklarda da ahşap boncuklar kullandım. Tabanımızın uzunluğu 11 santimetre. Santimetre taban uzunluğu için 14 tane zincir çekiyorum. Sondan 3. zincire girerek ikili trabzan yapıyorum. Aynı zincirin içinde zincirle birlikte buradaki zincirle birlikte 4 tane trabzanımız oldu. Şimdi zincirin üzerine trabzan örüyorum. Zincirin üzerine 10 tane trabzan ördükten sonra ilk çektiğim zincirin içine girerek 7 tane trabzan örüyorum. Yedi tane trabzanı tamamladıktan sonra zincirin diğer tarafına yine 10 tane trabzan örüyorum. Şuraya giriyorum. Bu tarafta da 10 tane zinciri tamamladıktan sonra 4 tane trabzanın olduğu, başlangıçta yaptığım 4 tane trabzanın olduğu deliğe giriyorum ve oraya da yine 3 tane trabzan ekliyorum. Birinci sıra tamamlandı. Birinci sırayı kapatıyorum. İki zincir çekiyorum. Kapatmak için girdiğim deliğe tekrar giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki deliğe yine aynı deliğe 2 tane trabzan yapıyorum. Bu arttırmalarımız 4 adet olacak. 3. arttırmayı yapıyorum. Ve 4. arttırmayı yapıyorum. Dört arttırma bittikten sonra tekrar trabzan örüyorum.
5 tane trabzan ördükten sonra 5 tane de yalancı sık iğne örüyorum. Şimdi topuk kısmında tekrar arttırma yapıyoruz. Bunun için bir deliğe 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. Topuk bölümünde de 6 tane arttırmayı tamamladıktan sonra yalancı sık iğne ile devam ediyorum. 5 adet yalancı sık iğne örüyorum. Şimdi 5 tane ikili trabzan örüyorum. Beş trabzandan sonra tekrar arttırma yapıyorum. Aynı deliğe ikinci trabzanı örüyorum yine. İkinci arttırmamızda da yine aynı deliğe 2 tane ikili trabzan, ve üçüncü arttırmamızı yapıyorum. İkinci sırayı da kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum ve yine aynı deliğe girip ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir trabzan, sonra yanındaki deliğe yine 2 tane trabzan yapıyorum aynı deliğe. İkinci arttırmamız oldu. Yine tek trabzan yapıyorum. Tekrar arttırma yapıyorum. Yine tek yapıyorum. Ve dördüncü arttırmayı da yapıyorum. Tekrar trabzan örmeye devam ediyorum. Bir tane trabzan ördükten sonra şimdi topuk bölümünde arttırma yapıyorum. Şimdi tek örüyorum.
Tekrar arttırma yapıyorum. Üçüncü arttırmamız. Yine tek. Dördüncü arttırma. Yine tek. Beşinci arttırma. Tek ve altıncı arttırmamız. Topuk bölümünde 6 tane arttırma, 5 tane de tek trabzanımız oldu. Şimdi tekrar trabzan örmeye devam ediyorum. Son kenarda da 11 tane trabzan ördükten sonra tekrar arttırma yapıyorum. Arttırmanın yanına yine tek trabzan örüyorum. İkinci arttırmayı yapıyorum. Yine tek örüyorum. Ve sonuncu arttırmayı yapıyorum. İpimi kesiyorum. Evet, şuraya giriyorum. Buradan ortadan girip arka taraftan çıkıyorum. Evet, karşı tarafından ipi ilerletiyorum. Evet, tabanımız da tamamlandı. Tabanları tamamladıktan sonra patiği örmeye başlıyorum. Patiğin ilk 4 sırası sık iğne olacak. Arka bölümün eğimli olmasını istediğim için ikinci sırada 4 tane azaltma yapacağım. Patiğimiz çift taban. 2 tabanın arasına keçe yerleştiriyorum. Şimdi patiği örmeye başlayalım. Tek tabanı alıyorum. Tabanın yüzü bu tarafa gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve şuradan ortasını buluyorum. Ortası da son sırada 2 arttırmanın arasında kalan tek trabzan. Şöyle giriyorum. İpi çıkardım. Araya alıyorum.
Trabzanın aradan giriyorum. Altından geçip diğer aradan çıkıyorum. Aynı işlemi diğer trabzan içinde yapıyorum. Şuradan aradan giriyorum. Altından geçip diğer aradan çıkıyorum ve sık iğne yapıyorum. Aynı işlemi sıranın sonuna kadar yaparak devam ediyorum. Tabanın üzerindeki birinci sırayı tamamladım. 58 adet sık iğne oldu. Şimdi bu sırayı kapatıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Aynı deliğe girip sık iğne örüyorum. Yanındaki deliğe girip yine sık iğne örüyorum. Şimdi bu sıradaki azaltmalara başlıyorum. Deliğe giriyorum. Çıkıyorum. İpi üzerine atmadan tekrar yanındaki deliğe giriyorum. Birlikte çıkıyorum. Şimdi yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir azaltma daha yapıyorum. İpi üzerine atmadan deliğe giriyorum. Yanındaki deliğe yine giriyorum. Çıkıyorum hepsini birlikte. 2 tane azaltma yaptıktan sonra sık iğnelere devam ediyorum. Son yaptığım azaltmadan sonra 44 adet sık iğne ördüm. Şimdi sıranın sonuna doğru tekrar azaltma yapıyorum. Evet. Deliğe giriyorum. İpi üzerine atmadan yanındaki deliğe giriyorum. Hepsini birlikte çıkıyorum. Tekrar sık iğne örüyorum arada. Bir azaltma daha yapıyorum. Bunun için yine deliğe giriyorum ipi almadan. Yanındaki deliğe de aynı şekilde ip almadan batıyorum ve birlikte çıkarıyorum. Şimdi bir sık iğne daha yapıp ikinci sırayı kapatıyorum. Zincir çekip aynı deliğe girip yine sık iğne örüyorum. Azaltma ve arttırma yapmadan 3. ve 4. sıraları sık iğne örüyorum. İlk 4 sırayı tamamladım. Son sıramızda toplamda 54 adet sık iğnemiz oldu. Birinci sırada 58 adet vardı. İkinci sırada 4 tane azaltma yaptık. 3. ve 4. sırada da 54 tane sık iğne ördüm. Bu arada kalan görüntünün kapanmasını istiyorum. Tabanla üst bölümün arasına tabanın rengiyle farklı bir işlem yapacağız şimdi. Şu görüntüyü elde etmek için şu çift tabanın üstüne şu bölümü yapacağım. Tabanda kullandığım rengi alıyorum. Patiğin yan tarafından tabanla üst bölümün arasından giriyorum. Ön tarafa çıkıyorum. Burada kalan ipi böyle elimle tutuyorum.
Şimdi yanındaki deliğe giriyorum. İpi alıp yine ön tarafa çıkıyorum ve yarım sık iğne örüyorum. Evet, yine araya giriyorum diğer deliğe. İpi alıyorum ve yarım sık iğne örüyorum. Evet, aynı işlemleri tekrar ediyorum. Bu araya yaptığım işlemi de tamamladım. Sıranın sonuna geldim. Şimdi ipi kesiyorum. Yine iğne ile kapatıyorum. Şuradan giriyorum. Evet, karşısındakinin ortasından girip patiğin içine çıkıyorum. Bunu kapattıktan sonra patiğin yeşil bölümünü örmeye devam ediyorum. 4 sıra örmüştüm. Şimdi 5. sıradan başlıyorum. Bir zincir çekip aynı deliğe girip yine sık iğne örüyorum. ...19 tane sık iğne ördükten sonra patiğin bu bölümünde 10 tane azaltma yapıyorum. Birinci azaltmayı yaptım. Evet, ikinci azaltmayı da aynı şekilde üzerine ip almadan 2 ayrı deliğe batarak içinden hep birlikte çıkarıyorum ipi. On tane azaltmayı tamamladıktan sonra tekrar sık iğne örüyorum. Sıranın sonuna kadar 15 tane sık iğne yapacağım yine. Beşinci sıranın sonunda da 10 tane azaltma yaptıktan sonra toplamda 44 tane sık iğnemiz kaldı. Bu sırayı da kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve 6. sıraya geçiyorum. 6. sırada azaltma yapmadan sık iğne örüyoruz sadece. 6. sırada da 44 tane sık iğneyi tamamladıktan sonra bu sırayı kapatıyorum. 7. sıra içinde bir tane zincir çekiyorum ve aynı deliğe girip sık iğne örüyorum. 7. sırada da azaltma yapacağım. Azaltmaya gelene kadar 22 adet sık iğne örüyorum. ...22 tane sık iğneyi tamamladıktan sonra 2 tane azaltma yapıyorum. Bunun için
İpi üzerine almadan deliğe batıyorum. Yanındaki deliğe de batıyorum tekrar. Hep birlikte çıkarıyorum ipi. Bir azaltma daha yapıyorum. İki azaltmadan sonra sıranın sonuna kadar 18 tane sık iğne örüyorum tekrar. Yedinci sıranın sonunda da toplamda 42 tane sık iğnemiz oldu. 2 tane azaltma yaptığımız için. Şimdi bu sırayı da kapatıyorum. 8. sıraya geçiyorum. Bir zincir çekip aynı deliğe sık iğne örüyorum. Bu sırada da azaltma yapmadan sıranın sonuna kadar sık iğne örmeye devam ediyorum. Sekizinci sırada da 42 sık iğne ile sıranın sonuna geldim. Şimdi bu son sıramızda ipimizi kesiyoruz. Yine iğne ile kapatacağım. Buraya giriyorum. Karşı tarafın ortasından girip patiğin içine çıkıyorum. Yeşil bölümün birinci bölümünü tamamladım. Şimdi şu üst bölümünü yapacağım. Üst bölüm içinde ortasını buluyorum patiğin. İğne takıyorum oraya. Arka ortayı bulduktan sonra buraya kadar 12 tane ilmek sayıyorum. Şuradan giriyorum. İki zincir çekiyorum. Yanındaki deliğe girerek ikili trabzan örüyorum.
Toplamda 25 tane trabzan örüyorum sıranın sonuna kadar. Birinci sırada 25 tane trabzanı tamamladıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İkinci sırada da yine 25 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci sıranın sonunda da 25 tane trabzan oldu. 2 zincir çekip dönüyorum. Patiğin üst bölümünün arka tarafının katlanması için 3. sırada farklı bir işlem uygulayacağım. Bu işlemi yapmak için dibindeki delikten giriyorum. Şuradan ortadan çıkıyorum. Tek ipi alıp ikili trabzan örüyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Buradan giriyorum. Ortadan çıkıyorum. Tek ipi alıp ikili trabzan örüyorum. Yine yanındaki delikten şuradan giriyorum. Ortadan çıkıyorum. İkili trabzan örüyorum. Sıranın sonuna kadar aynı işlemleri yaparak devam ediyorum. Üçüncü sırayı da tamamladım. Arkaya doğru katlıyorum. Böyle bir görüntüsü oluyor. Şimdi 4. sıra için 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine bu sırayı da ikili trabzan örüyorum. ...25 tane trabzan ördükten sonra 4. sıramız da tamamlandı. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Ve bu sırada sık iğne örüyorum. ...25 tane sık iğne ördükten sonra son sıramız da tamamlandı. Bir zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. Patiğin üst bölümünü böyle kıvırıp dikeceğiz daha sonra. Şimdi tabanları birleştireceğim. Tabanların ters tarafları birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Tabanın ortasından iki arttırmanın arasındaki tek trabzanın üzerinden giriyorum. Alttaki tabanda da aynı şekilde aynı yerden giriyorum. Tek trabzanın
üzerindeki deliğe giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Alttaki tabandan çıkıyorum. Bunu arada bırakacağım. Üstteki tabanın içinden de geçiyorum. Şimdi birleştirmeye başlıyorum. Yanındaki deliğe giriyorum. Alttaki tabanında yan taraftaki deliğine girip ikisinin birden içinden çıkıyorum ve yarım sık iğne yapıyorum. Yine yan taraftaki deliğe giriyorum. Karşılıklı gelecek şekilde alt taraftakinin de içinden giriyorum. Çıkıyorum ve yarım sık iğne yapıyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Keçe tabanın gireceği uygun bir mesafe bırakıyorum. Tabanın keçe bölümü patiğin iç tarafına doğru gelecek şekilde yerleştiriyorum. Yukarı doğru gelecek. Keçeyi yerleştirdikten sonra birleştirme işlemine tekrar devam ediyorum. Tabanın sonuna geldim. Şimdi kapatmak için ipi kesiyorum. Şuradan giriyorum. Tam karşısından şuradan ortadan girip patiğin içine çıkıyorum. Birleştirme işlemi de tamamlandı. Şimdi patiğin üst bölümünün birleştirme işlemini yapacağım.
iğne ile birleştireceğim. Bunun için ipimize düğüm atıyorum. Trabzan örmüştüm ilk sırada. Zincirin yanındaki trabzandan giriyorum. İpin arasından geçiyorum iğneyle. Bunu buraya sabitliyorum. Sonra şuradan sık iğnenin tepesine çıkıyorum. Şurada sık iğnenin köşesi. Burada da son sıraya sık iğne yapmıştım. Şuradan giriyorum. Şu deliğin yanındaki deliğe giriyorum. Alt tarafta da yine aynı şekilde şöyle bir delikten giriyorum, diğerinden çıkıyorum. Sonra yine üstte ilk girdiğim deliğin yanındaki delikten çıkıyorum. Şuradan. Karşılıklı gelecek şekilde dikiyorum. Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. Şuradan yanındaki deliğe giriyorum. Alt tarafta da yine aynı şekilde ipimiz buradan çıkmış. Buraya girip buradan çıkıyorum. Üstten yine aynı işlemi yapıyorum. Bir defa daha yapalım. İpin yanındaki delikten giriyorum. Alt taraftan yine üstten çıkıyorum. Karşılıklı gelecek şekilde. Trabzan yaptığımız sıranın altında sık iğnenin deliklerine giriyorum. Sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Üst bölümü dikme işlemini bitirdim. Şimdi bağcığın nasıl yapılacağını göstereceğim size. Patiğin tabanında kullandığım ipi kullanıyorum. 2 kat örüyorum. Boncuğu geçirmek için şu kadar bir uzunluk bırakıyorum. Ve zincir çekiyorum. Zincirin uzunluğu 50 santimetre civarına gelene kadar örüyorum. Zincir istediğim uzunluğa geldi. Onun için de şu kadar bir uzunluk bırakarak kesiyorum. Boncuğun içinden geçiriyorum.
Bağcığın iki ucuna da boncukları taktıktan sonra patiğin iğne ile kapattığımız bölümünden geçiriyorum. Evet, patiğimiz tamamlandı. Patiği tamamladım. Umarım güzel bir paylaşım olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.